Kahve de aslında bir zehirdir ama kararında tüketilirse çok faydalı bir içecektir. Hiç kahve tüketmemektense şekerli kahve tüketmek iyidir. Sabah 8'den önce kahve kolay kolay tüketilmemeli. Bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı kimsenin damağını tıkamaz. Türk kahvesinin çekirdeği aslında en kaliteli çekirdekler değildir. Muhammed Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Kübra, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Yeni bir konuyla beraberiz Kesinlikle herhalde. öyle. Yine merakla beklenen ve çok sorulan bir konu kahve. Sizin de çok sevdiğinizi biliyorum. İçmezsek olmaz ama fazla içersek de zararları olduğunu biliyorum ve ilk sorumla başlıyorum. Hocam kahveyi niye içiyoruz, niye seviyoruz? Kahve dünya genelinde en fazla tüketilen uyarıcı içeceklerden bir tanesi. En fazla tüketilen içecek hatta dünya genelinde. Türkiye'de ise ikinci sırada çünkü çay geliyor. Türkiye'de çay kırmızı çizgimiz. Yani önce çay sonra kahve. Kahve tabii ki uyarıcı özelliği çaya göre bir tık daha fazla. Kafein içeriği daha fazla. Olay sadece kafein değil. Kahvenin içerisinde 1000'den fazla biyoaktif bileşen var. Yani kahve içtim, kafein aldım, beni uyardı ve sağlıklı yaşadım değil. Yani kahve öyle bir içecek ki içerisinde polifenoller var, antioksidanlar var, kalp damar sağlığını koruyan bileşikler var, karaciğer yağlanmasını engelliyor, insülin direncini azaltıyor, kan şekerini düşürüyor, tansiyonu dengeliyor. Ama fazla tüketiminde her şeyde olduğu gibi bu sefer zehir olmaya başlıyor. Bize Paracelsus'un bir lafı vardır. Tıpta biz genel olarak kullanırız. Her şey zehirdir, mühim olan dozdur diye. Kahve de aslında bir zehirdir ama kararında tüketilirse çok faydalı bir içecektir. Peki hocam her gün kahve içilirse ne olur? Her gün kahve içilebilir. Kahvede şöyle bir durum var. Yani her insan farklı. Kahveye verdiğiniz yanıt farklı olabilir. Yani kimi insan gün içerisinde 2 tane içmekle, 3 tane içmekle hiçbir şey olmayabilir ama kimi insan bir Türk kahvesi içmekle gün içerisinde kalp hızı artabilir ve bunu çarpıntı olarak hissedebilir. Kahve her gün tüketilse bile faydası devam ediyor. Ama kahvenin özdeşleştiği bir madde var. Kafein. Yani kafein uyarıcı maddesine karşı zamanla bir tolerans dediğimiz durum gelişiyor. Tolerans şu demek, hani ilaçlarda da bu durum var. Mesela migren hastasınızdır, aynı ağrı kesiciyi aynı şekilde sürekli kullanmaya devam ederseniz bu ilaca karşı tolerans gelişir. Artık vücut aynı dozdaki ilacı bu sefer etki etmemeye başlar. Daha yüksek dozlara ihtiyaç hissedersiniz. Kahvede de böyle bir durum var. Yani her gün yüksek miktarda kahve içerseniz Dünya Sağlık Örgütü'nün bununla ilgili belirlediği bir üst sınır var, 400 mg. Sürekli bu miktarın üzerine çıkarsanız artık bu sefer kahveye karşı bir tolerans göstermeye başlarız. Yani aynı miktar kahve içmemize rağmen bu sefer o uyanıklık hissi oluşmamaya başlar. Daha fazla kahve isteriz ama kalp üzerindeki tolerans gelişmez. Yani kalp üzerine etkisi yüksek dozlarda artan bir yan etki gösterir. Yani kalp hızımız artmaya başlar. Gastrit tarzı şikayetler hissetmeye başlarız. Reflü şikayetlerimiz oluşmaya başlar. Panik bozukluğu, anksiyete bozukluğunu tetikleyebilir. Her gün kahve içilebilir, her gün. Ama yani yüksek dozlara tüketmemek lazım. Hocam bunu bizim ofis arkadaşlarımız çok fazla yapıyor. Sabah gelir gelmez hadi bir filtre kahve demleyelim ama kahvaltı yapan yarı yarıyadır oranı. Yani aç karnına özellikle tüketmeyi de seviyorlar. Aç karnına kahve içince ne oluyor? Yani yasak değil ama burada şöyle bir durum var. Kahve aç karnına tüketildiğinde özellikle mide asidi henüz yeni salgılanmaya başladıysa ve üzerine size kahve içtiğinizde kahve asitik bir bileşendir. Reflü tarzı şikayetleri arttırabilir. Yani hiçbir reflü tarzı şikayetiniz yoktur. Kahveye karşı kahve tükettiğinizde çarpıntı şikayeti gelişmiyordur. Burada kahveyi aç karnına tüketebilirsiniz. Ama burada uyarmam gereken bir nokta var. Önemli olan aç karnına tüketmek değil. Çok erken tüketmek. İnsanlar hep ben bunu söylemeye çalışıyorum. Sabah 8'den önce kahve kolay kolay tüketilmemeli. Spor yapıyorsunuzdur, kahvenin uyarıcı etkisinden faydalanmak isterseniz tüketebilirsiniz. Ama sabah 7 uyandım, hemen bir kahve için bende uyanıklık sağlasın. Uyandırır mı? Uyandırır. Ama şöyle bir durum var. Bizim kortizona da ihtiyacımız var. Kortizon sabah 8'den sonra salgılanmaya başlıyor. 7.30-8'den sonra bu miktar artmaya başlıyor. Kahvenin en faydalı olduğu aralık, kortizonun düşmeye başladığı aralıktır. Kortizon yükselir, bize uyanıklık sağlar. Yani sabah 7'de zaten güne bomba gibi başlamayı beklemeyin. Zaten hafif bir uyku hali olacaktır. Kalkıp güne başlarsınız, kortizon da yükselmeye başlar ve bu sizi zinde tutar. Sabah 9.30'dan sonra kortizon düşmeye başlar. İşte orada kahve içilir. Kahve içilirse orada bir uyarıcı etkisiyle kortizon düşmesine rağmen vücut yine aynı canlılıkta güne devam eder. Ve ikinci kahve tüketilmesi gereken en faydalı olduğu zaman ise saat 1-2 arasıdır. O da yine öğleden sonraki kortizonun düşüşüyle beraber kahvenin yine bir uyarıcı etkisiyle vücutta ciddi bir zindelik sağlar. Ama ben kahveyi sabah uyandım, hemen kahve makinesinin tuşuna bastım, kahvemi içtim. Bu çok sağlıklı bir seçenek değil ama tüketemez mi? Tüketilebilir.
Hatta bunu tavsiye edenler olduğu kadar çekincemizin olduğu noktalar da var. Mesela kahvenin içerisinde bir Hindistan cevizi yağı çok ciddi bir şekilde tokluk da sağlar. Aynı zamanda orta zincirli yağ asidi içerdiği için de sizin gün içerisindeki o bazen metabolizmanın düşmesini de engeller. Normalde kahvaltı yapmadan güne başladığınızda saat 10-11'den sonra bazal metabolizma düşmeye başlar. Uyandınız, kahvenizi de içtiniz, bol su tükettiniz, metabolizma yüksek, canlısınız. Ama 10'dan 11'den sonra düşmeye başlar. Öğlene doğru bir yorgunluk hali oluşur. Bir de üzerine öğle yemeğini yerseniz çok ciddi bir şekilde down dediğimiz hani hem kan şekeri yükselir, insülin yükselir. Sonra hızlı insülin deşarjıyla beraber bu sefer kan şekeri düşmeye, vücut uyku hali oluşmaya başlar. Bunu engelleyebiliriz. Kahveyle beraber yanına koyacağımız orta zincirli yağ asidi içeren bir şey ile beraber bu en güzel örnek Hindistan cevizi yağıdır. Gün içerisindeki bazal metabolizmamızın düşmesini engelleyebiliriz. Bunu deneyeceğim hocam, Hindistan cevizi Çok yağı. faydalı ama Hindistan cevizi yağında kahve konusuna girmişken bundan mutlaka bahsetmek lazım. Yapanlar var. İşte karşı çıkanlar var. Neden karşı çıkılıyor? Hindistan cevizi yağı doymuş yağ içeriği yüksek bir yağdır. Bitkisel olmasına rağmen doymuş yağ içeriği yüksektir. Yani bir kalp damar hastalığı varsa, LDL dediğimiz kötü huylu kolesterolle başımız beladaysa, sürekli yükseklik varsa ve biz bununla baş edemiyorsak, artık ilaç kullanacak seviyeye geldiysek orada doymuş yağlardan bir tık daha uzak durmak gerekebilir. Ama kahvenin içine koyacağınız bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı kimsenin damarını tıkamaz. Burası net. Tamam hocam. Az önce de bahsettiğiniz ya, bir ilacı işte sürekli aynı miktarda alırsak vücut buna artık daha fazla tepki veremez ya da iyileştirici özelliğini kaybeder. Kahveyi de işte bir gün çok fazla tüketiyorum, işte 2 gün ara veriyorum. Böyle toleransımı düzenleyebilir miyim sizce? Kesinlikle öyle. Bu detoks işlemini hafta 2 gün yapabilirsiniz. Ben bunu öneriyorum genel olarak. Yani mesela bir cumartesi pazar olabilir. Kahveyi daha az tükettiğimiz günler olması lazım. Ya da salı günü olabilir. Hatta bazı yaklaşımlar şöyledir. Haftada 2 gün su dışında hiçbir şey içmemek, uyarıcı madde almamak. Vücudu yani bir nevi uyaranlardan uzaklaştırmış oluyoruz. Vücudu yeni uyaranlara karşı daha açık, daha pozitif hale getiriyoruz. Yani 2 gün kahve içmediğinizde, 3. gün kahve içtiğinizde kahvenin vücut üzerindeki olumlu etkisini inanılmaz bir şekilde görebilirsiniz. Aynı durum bakın her şeyde var. Uyarıcı etkisi olan her şeyde. Sigara da aynı şekilde. Bir insan ilk defa sigaraya başladığında, ilk sigara içtiğinde inanılmaz bir keyif hali, inanılmaz bir hani hafif tansiyon düşmesi, nabız yükselmesi, kendini çok zinde hissetmeye başlar. Çok mutlu hisseder ama sigara içmeye devam ettikçe bu nikotin etkisi yavaş yavaş bertaraf olmaya, yani o mutluluk halinden çok hastalık hali ortaya çıkmaya başlar. Alışkanlık oldukça değerini kaybediyor zaten. Kaybediyor ve daha yüksek dozlara ihtiyaç hissediyoruz. Kimse sigara başladığı gün 2 paket içmeye başlamaz. Evet. Zamanla. Bu olay kahvede de vardır. Zamanla bu kahvede bir tolerans geçeceği için bizim buna karşı önlem almak istiyorsak eğer hafta 2 gün kahveyi daha az, çayı daha az tükettiğimiz günler olması lazım. Bu inanılmaz bir şekilde vücutta ciddi bir detoks sağlıyor. Hocam bir de övünerek söylemeyeceğim ama ben kahveyi şekerli içmeyi seviyorum. Türk kahvesi de öyle. Hani azaltmak istiyorum, deniyorum ama tatlandırıcı katılmış kahveleri daha çok seviyorum. İşte bu latte olsun, tatlandırıcı katılmış soğuk kahveler olsun, zincir kahvelerin, kahvecilerin kahvesi. Siz bunlarla ilgili ne söylüyorsunuz? Soğuk kahveler ne kadar zararlı, hiç içemez miyiz? Şimdi bilim zamanla değişiyor, kendini yeniliyor. Ben buna karşı geçen seneki yaklaşımım şeker asla tüketilmemeli, şekerli kahve içilmemeli, şekerli çay içilmemeli yönündeydi. Çayı biraz da konunun dışına bırakacak olursak kahveyle ilgili yeni bir çalışma çıktı. Ve 40 binden fazla kişi üzerinde yapılmış. Bu çalışmaya göre hiç kahve tüketmemektense şekerli kahve tüketmek iyidir. Ya kahveyi bırakacağım, yani çünkü şekersiz tüketemiyorum. Ya kahveyi bırakacağım ben ya da kahveyi şekerli içeceğim. Bu arada kaldıysanız kahve şekerli içebilirsiniz. Peki işte bu latte, mokalarda falan şeker oranı daha yüksek ya, onda da Daha- mı destekliyorsunuz? Oradaki çalışma şununla yapılmış. 2 çay kaşığı şekerle yapılmış. Yani 2 çay kaşığı şeker atmak bile kahveye kahvenin faydasını hafif de olsa törpülüyor. Ama yine de kahvenin faydası devam ediyor. Kahve o kadar faydalı bir içecek ki içine şeker bile atılsa hala faydası devam ediyor. Latte'de şöyle bir durum var. Latte normalde süt demektir. Köpürtülmüş süt. Yani kahveyi sütlü köpüklü bir şekilde tüketebilirsiniz. Süte karşı intoleransınız vardır, laktozla ilgili problem yaşıyorsunuzdur. Diğer bitkisel sütleri tercih edersiniz. Ama içerisinde krema dediğimiz şey bizim baş belamız. Hele karamel dediğimiz şey kanserojen. Yani olay sadece şekerse buna izin verebilirim. Ama olay kremalara doğru kayıyorsa, yani açık söyleyeyim, hani geçenlerde bir tanesinin arkadaşım
sipariş vermiştim. Tadına bakma şansım oldu. Yani resmen sanki şerbet içiyorum ya. Bir de siz hiç şeker kullanmadığınız için ben de çayda öyle şimdi çayı şekersiz içiyorum. Böyle çok garip geliyor. Çok uzun zamandır hani şekerli çay içmiyorum. Kahvede sizi tahmin edemiyorum. Aynı Kahvede- duyguyu hissediyorsunuz. Hani büyük derler ihtimal. ya hocam zift gibi kahve mi içeceğiz? O zift gibi kahve en sağlıklı kahve. Maalesef durum böyle. Bir de kahvede biraz daha ayrıntılar var. Muhtemelen soracaksın onları. Evet. Hani en sade kahve bizim için en sağlıklı kahvedir. Kahve süt katılabilir. Kahve Hindistan cevizi yağı katılabilir. Ama kahve o krema dediğimiz hele marketlerde satılan şu kahve beyazlatıcılar Evet. inanılmaz zararlı. Yani onlardan katıyorsanız hiç katmayın, hiç içmeyin daha iyi. Bakın net söylüyorum. Ama şekerle ilgili biraz da olsa izin verebilirim. O zaman konuya girmişken onu sorayım. Siz hangi kahveleri için, hangilerini içmeyin diyorsunuz direkt? Şimdi geleneksel kahveler birkaç farklı şekilde temsil ediliyor. Aslında kahve bizim hani insanlar arasında kahve çok eski değil aslında. Hani kahve ile ilgili hani hep derler ya Türk kahvesi diye. Osmanlı'nın bile Türk kahvesiyle tanışması Osmanlı'nın kurulduğu zamanlarında değil, biraz da yıkılma aşamalarına yakın şekilde olmuştur. Hani bunu kendi demleme usulümüz olduğu için buna Türk kahvesi demişler. Aslında Türkiye'de kahve yetişmez. Evet. Ve hani burada bazı tepkiler, bazı hani yorumlar alabiliriz ama Türk kahvesinin çekirdeği aslında en kaliteli çekirdekler değildir. Kahvede rakım yükseldikçe kahvenin kalitesi artar. Türk kahvesi rakımı en düşük kahvelerden bir tanesidir. Yani biz onu kendi demleme şeklimize göre tüketiyoruz diye o kahve Türk olmamış oluyor. Yani Türk olmuş olmuyor. Ama Türk kahvesi de yine bir filtre edilmiş kahvedir diyebiliriz. Bunu neden söylüyorum? Hazır kahve değilse, yani suyu döktüğünüzde anında siyahlaşan kahve, instant kahve deriz bunlara. Bunlar değilse, diğer kahveler demleme usulü yapılıyorsa ister kaynatarak, ister damlatarak, ister bir süzgeçten espresso deriz buna. Geçirilerek yapılan kahve olsun, bunların hepsi faydalıdır. Türk kahvesiyle ilgili çekincemiz şu. Tamam, kahvenin yani çekirdek kalitesi tamamen konu dışına bırakacak olursak Türk kahvesi kaynatılarak yapılan bir kahve. Yani diğer kahve türlerine göre akramit düzeyi biraz daha yüksektir. Çünkü ısıya temas biraz daha fazladır. Kaynatılarak tüketilir. Kaynatıldıktan sonra Türk kahvesinin telvesi dibine çöktükten sonra sadece üst kısmı tüketilmeli. O telve kısmı akramitin en yoğun olduğu kısımdır. Yani bizim için önemli olan filtre edilmiş kısmıdır. İsterse Peki. bu araya kağıt koyup kahvenin kağıdın altına kalan kısmını tüketmek, isterse telvesinin hariç üst kısmını tüketmek. Yani olayda bir filtrasyon olmalıdır. En sağlıklısı filtre kahvedir. Neden bunu söylüyorum? Filtre kahve tamamen kağıdın ya da o süzgeç dediğimiz ya da bu çelik de olabilir, plastik de olabilir. O yağ asitleri bu süzgecin öteki tarafında kaldığı için kolay kolesterol yükseltmez. Ama Türk kahvesi biraz daha yağ asidi içeriği yüksek olduğu için 4'ten fazla tüketimde kolesterol yükseltebilir. Türk kahvesi içmeyin. Asla öyle bir şey diyemeyiz, değil mi? demiyorum. Türk kahvesi çok sağlıklıdır. Gün içerisinde 3'e kadar Türk kahvesi tüketebilirsiniz ve inanılmaz derecede fayda elde edersiniz. Ama Türk kahvesi yoğun tüketimde kolesterol yükseltebilir. Bunu söylemem gerekiyor. Ve bir de Türk kahvesinin en faydalı kahve olmadığını söylemiş olmam gerekiyor. Hem çekirdek kalitesi babında hem de sonuçta biraz daha yüksek ısıya maruz kaldığı için, damıtılarak yapılmadığı için biraz daha fazla akramit içerebiliyor. Isıya değen her şeyde akramit oluşabilir. Bu ister Türk kahvesi olsun, isterse bir ekmek olsun. Her şey akramit oluşabilir. Türk kahvesiyle ilgili de kaynatılma oranı biraz daha fazla olduğu için, ısı biraz daha yüksek olduğu için o yüzden akramit biraz daha fazladır diyebiliriz. Bu tarafa gelecek olursak filtre kahveler. Espresso aslında bir filtre kahvedir. Espresso mantığı şudur, basınçlı, yüksek derecedeki su verilerek, bir süzgeçten geçirilerek elde edilir. Basınç biraz da yüksek olduğu için filtre kahveden damıtılarak yapılır. Espresso'da basınç yüksek olduğu için yağ asidi oranı biraz daha yüksektir, biraz daha sert bir kahvedir. Ama faydası da daha fazladır. Peki neden filtre kahve öneriyoruz? Çünkü filtre kahvenin genel olarak kafein oranı daha dengelidir ve yağ asidi oranı daha düşüktür. Espresso tüketenlerde genel olarak bağımlılığa dönme ihtimali biraz daha fazla oluyor. Çünkü az tüketiyorlar, uyarıcılığı biraz daha fazla içme isteği oluyor. Filtre kahvede bu değil. Bardak şeklinde tüketildiği için bir kupa, 2 kupa ama espresso değil, tek shot atıyorsunuz ve gidiyor. Hatta bunu ikili yapanlar var. Yani bağımlılığa dönme ihtimali biraz daha fazla. Espresso da bir filtre kahve midir? Filtre kahvedir. Peki americano nedir? Espresso'nun tamamen sulandırılmış halidir. Yani o kahve franchisinglerinde, o kahve şubelerinde üretilen kahvelerin çoğu espresso bazlı kahvelerdir ve espresso bazlı kahveler genel olarak sağlıklı diyebiliriz.
Ama instant kahve, granül kahve, özellikle işte şu klasiği olsun, gold olsun. Bunlar bizim için problem. Onları Bunlar nasıl, içmeyelim. kesinlikle bunlar nasıl elde ediliyor diye soracak olursanız da bunlar yüksek ısıya ya da yüksek derece soğuğa maruz kalarak, buharlaştırılarak elde edilen kahveler. Yani akrilamidin alası var bunlarda. Bunlar zaten şöyle düşün, filtre kahve. Ben bunu yeri zaman geldi hızlı bir şekilde tüketmek istiyorum. İçerideki suyu buharlaştırıyorum yüksek ısıya, yüksek derecedeki soğuğa maruz bırakarak buharlaştırıyorum ve bu içerideki kahve partiküllerini susuz hale getirmiş oluyorum. Ben bunun üzerine kaynar su döktüğümde hemen tekrar eski haline dönmüş oluyor. O kahvenin buharlaştırması, suyunu buharlaştırması işlemi bizim için faydadan çok zarar getiriyor. Peki hocam kahve ömrü uzatır mı? 40 yıl hatırı vardır derler, bir kahve içelim derler, ömrü de uzatır mı? Kahve kesinlikle ömrünü uzatır. Kahve Alzheimer riskini azaltır. Kalp krizi riskini azaltır. Kan şekeri düzeyini düşürür. Kahve ciddi bir tansiyon düzenleyicidir. İnsanlar hep şundan çekiyor. Hocam kahve tansiyonu yükseltir mi? Hayır, kahve asla tansiyon yükseltmez. Ama eğer ki panik bir kişiliğiniz varsa, heyecanlı bir kişiliğiniz varsa kahveyle beraber kalp hızınız artacağı için bu size heyecana neden olabilir ve bu da tansiyonu yükseltebilir. Ama kahve tek başına tansiyonu yükseltmez. Ve kahve karaciğer üzerinde en faydalı içeceklerden bir tanesidir. Ama burada şöyle bir uyarıda bulmam gerekecek. Yani kahveyle beraber kahveyi sık tüketenlerin yaptığı bir alışkanlık daha var, yeşil çay tüketmek. Kahvede de kafein oranı yüksek, yeşil çayda da kafein oranı yüksek. İkisini sık sık beraber tüketmemek gerekiyor. Bu sefer bu uyarılanların miktarı fazla arttığında bu sefer karaciğer yorulabiliyor. İşte sabah kahve, akşam bir yeşil çay fazla mı? Hiç fazla değil. Bir kahve, bir yeşil çay oldukça ideal. Kahveyle ilgili yapılmış çalışmalarda, ya bu miktarı çok söylemek istemiyorum ama 6 kupa kahveye kadar kahvenin faydasının devam ettiği görülmüş. Kahve 6 kupa. severleri mutlu ettiniz bu Aynen öyle. şeyle. Yani 6 kupaya kadar fayda artıyor, sonrasında bu sefer plato çizmeye başlıyor. Yani faydası artık bir yerde sabitlenmeye başlıyor. Ama neden biz 2 kupa ile sınırlıyoruz? Çünkü kafein. Yani kahvenin tek faydası kafein değil. Binden fazla biyoaktif bileşik var dedik. Ama kafein miktarı bizi sınırlayabiliyor gerçekten. Peki hocam kahve zihni açar derler. Bununla ilgili Kahve şeyler zihni diyebilir açar, miyiz? kesinlikle açar. Kahve çok sağlıklı bir uyarıcıdır. Ama kahve uykuyu kaçırmak için içilmez. Kahve zihni açması için içilir. Vücudu uyarması için içilir. Mutlu etmesi için içilir. Ama kahve uyku uyandırması için içilmez. Uyku uyandırmak için kahve kullanılarda yavaş yavaş doz aşımı gerçekleşir. Ben ders çalışıyorum, uyanık kalmam lazım, kahve için, bir daha kahve için olmaz. Kahve tüketimi için işte yağ yakar, kilo verdirir gibi şeyler de görüyoruz sosyal medyada. Bununla ilgili ne diyorsunuz? Kilo vermek Kahveyi mümkün mü? içtim, olduğu yerde yağlar yakılacak değil. Kahve yağın lipoliz dediğimiz yağın suyla birleşmesi ve yakım sürecini hızlandıran bir moleküldür. Evet, kahvenin böyle bir etkisi var ama diyelim ki bu lipoliz dediğimiz süreç başladı. Biz hiçbir aktivite göstermedik, herhangi bir diyet yapmadık. Aynı şekilde yaşama devam ettik. Kahve kilo verdirmez. Yani ben hiçbir şey yapmayacağım, diyetime dikkat etmeyeceğim, egzersiz rutinim olmayacak. Ben kahve içeceğim, kilo vereceğim. Kahvenin böyle bir etkisi yok. Ama kahveyle beraber egzersiz rutini olursa, kahveyle beraber diyet düzenlemesi olursa, yaşam tarzı değişikliği olursa ciddi bir şekilde kilo verdirici etkisi vardır. Kahve metabolizmayı hızlandırır. Yağ yakımını arttırır ama durduk yerde yağ yakmaz. Hocam kahvenin hep böyle faydalarından bahsettik. Hiç zararı yok mudur? Yani kahvenin mutlaka zararları var. Mesela en bariz etkisi yüksek dozlara çıkıldığında ritim bozukluğunu tetiklemesi. Ritim bozukluğu ile ilgili yapılmış çalışmalarda ben bununla ilgili yazılmış bir hakemlik görüşüm de var. Yapılmış çalışmalarda günde 4 kupa kahveye kadar ritim bozukluğunu genel olarak topluma tetiklemediği görülüyor. Ama ritim bozukluğuna zaten meyilli olan bir insansa, zaten kalpteki o elektrik yollarında bir problem varsa kahve bu ritim bozukluğunu biraz daha erken alabiliyor. Yani kahve durduk yere ritim bozukluğu yapmaz ama ritim bozukluğuna bir meyliniz varsa kahve bunu hızlandırabilir. Onun dışında fazla kahve tüketimi reflüyü tetikleyebilir. Sonuçta asitik bir molekül. Mide asidiyle birleşince o yemek borusunun iç kısmını yakabilir ve reflü şikayetleri, gastrit gibi şikayetler artabilir. Bunun dışında kahvenin fazla tüketimi panik bozukluk ve anksiyete bozukluğunu tetikleyebilir. Çünkü vücudu uyarıyor. Sürekli uyar bir yere kadar. Artık olay bir süre sonra bir ritim problemine, anksiyete problemine, panik problemi neden olabiliyor. Kahve tüketilebilir ama kahveden çok su tüketmek lazım. Kahve tüketimi, fazla su tüketimi düşük olan bireylerde bu panik bozukluk ve anksiyete bozukluğu daha fazla gözüküyor. Ama su tüketimi artırdıklarında bu yan etkisi ciddi bir şekilde azalıyor. Her şeyde olduğu gibi o zaman hocam kahveyi de kararında tüketmeliyiz. Kahve çok sağlıklı, tüketilebilir. Ama ya işte
Hani ofis insanının yaptığı bir alışkanlık vardır. Sürekli elinde kahveyle gezer. Evet. Yani her gittiği yere elinde kahveyle gider. Ya bu alışkanlığı yavaş yavaş terk etmemiz lazım. Su sürekli yanımızda olmalı. Su sürekli tüketilmeli ama kahve sınırlandırılmalı. Hocam bu kısımda takipçilerimizin merak ettiklerini soruyorum. Espresso ve Türk kahvesi karışık olarak günde ortalama 400 mg kafein alıyorum. Bu ne kadar zararlı? Yani muhtemelen bir espresso 2 Türk kahvesi içiyor. O yaklaşık 400 mg kafein yapıyor. Oldukça faydalı diyebilirim. Bir de yine günde 5 fincan Türk kahvesi tüketiyorum. Azaltmam gerekiyor mu diye sormuşlar. 5'i 3'e düşürse daha iyi olur. 3'ten sonrası daha doz aşımı olabilir. Türk kahvesi faydalı bir kahvedir ama dozu sınırlanmalıdır. Son olarak sağlıklı yaşam için gerekli olan motivasyonu nasıl sağlarım demişler. En büyük motivasyon iyi bir uykudur. İkinci büyük motivasyon karbonhidrat, basit karbonhidrat tüketimini azaltmaktır. Üçüncü en büyük motivasyon tartışmalardan uzaklaşmak, tartışmaya devam ettirmemektir. Dördüncüsü ise egzersizdir. Bunları yapın, motivasyonunuz ciddi bir şekilde artacaktır. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Her şey zehirdir, mühim olan dozdur diye. Kahve de aslında bir zehirdir ama kararında tüketilirse çok faydalı bir içecektir. Hiç kahve tüketmemektense şekerli kahve tüketmek iyidir. Sabah 8'den önce kahve kolay kolay tüketilmemeli. Bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı kimsenin damağını tıkamaz.